Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere inanın ki lezzet garantisi verdiğim 2 tane farklı kurabiye tarifim var. Birisi İtalyan mutfağından. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. İtalyan mutfağının meşhur morbidi kurabiyesi için 2 tane yumurta akı, yarım su bardağı şeker, 1 paket de vanilya şekerimizi ekleyelim. Tel çırpacakla şöyle hafif yumurta akının köpürmesini sağlayalım. 1 dakika kadar hani şöyle hafif bir şeker yumurta akına geçsin. Bu kıvama getirmişsek tamamdır. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bunun içerisine 2,5 su bardağı kadar, daha doğrusu önce bir 2 su bardağını ekleyin. Ben önce bir 2 su bardağını ekliyorum. Fındık olur, badem olur, ceviz olur. Ben badem ve fındık karışımı kullandım. Öğütün, evde hangisi varsa, fıstık olur. Şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi yumurta akımız, direkt bir tarif veremiyorum o şekilde. Çünkü yumurtanız küçük olabilir, çok büyük olabilir. Mesela böyle 2 su bardağını ekleyin. Şöyle bir test edin. Mesela şu halen çok cıvık. Kurabiyemiz çok fazla yayılabilir. Birazcık daha ilave ediyorum. Yani orta büyüklükte 2 yumurta akına 2,5 su bardağı fındık, ceviz veya badem, öğütülmüş badem eklemeniz kafi oluyor. Burada hemen aklıma Almancası geldi de o yüzden takıldım, kusura bakmayın. Bakın şimdi tam istediğimiz gibi böyle elimizde çok fazla yamulmayan sabit bir kıvamı var. Kurabiyelerimize şekil vermek için 1,5 yemek kaşığı kadar pudra şekerimiz var. Tepsimize yağlı kağıdımızı serelim. Ve hazırlamış olduğumuz kurabiye hamurumuzdan, daha doğrusu bu sadece 3 malzeme sayılır. Un yok, yağ yok, hiçbir şey yok. Şöyle elimize bir tane alıyoruz. Onu da pudra şekerine bulayarak tepsiye dizelim. Bu İtalyanların çok meşhur bir kurabiyesi. Bu tarz kurabiyeler Avrupa'da, İtalya'da çok meşhur. Yani Almanya'da da bunun makroni bir benzeri vardır. İtalyanlar bu şekilde yapıyor. Makroni daha köpük köpük olan bir şey. Ama hepsinin lezzeti çok güzeldir. Neye benziyor biliyor musunuz? Bizim acı badem kurabiyemize çok benzer. Bütün kurabiye hamurunu aynı şekilde pudra şekerine bulayarak tepsiye dizelim. Şimdi tepsiye dizdikten sonra kurabiyenin orijinal bir şekli var. Elimizle 2 tarafından sıkıyoruz. Yani böyle cimcik atar gibi. Çünkü bu orijinal şekil çok önemli. Tabağa getirdiğinizde, ben yaptığımda kardeşlerim hazır sandı hatta. Bu şekli vererek bitirelim. Bakın yakın çekimle de gösteriyorum. Şimdi kurabiyelerimiz fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 170 derece fırında 15-20 dakika en fazla pişmeye gönderelim. Şimdi sevgili arkadaşlarım, 2 yumurta akını o tarifi kullandım. 2 yumurta sarısını ne yapacağız değil mi? Hemen arkasından 2 yumurta sarısıyla da güzel bir kurabiye tarifi veriyorum. 2 yumurta sarısı, 125 gram oda ısısında yumuşamış tereyağı veya siz bunu yarım tereyağı, yarım margarinle yapabilirsiniz. Yarım su bardağı pudra şekeri. Az önceki kurabiyemizi biliyorsunuz bulamak için biraz pudra şekerimiz vardı. O dibinde biraz kaldı. Onu da kurabiyenize ekleyin. Zaman tasarruf zamanı, hiçbir şeyimiz, hiçbir nimet çöpe gitmesin. 1 paket vanilya şekeri. Hepsini şöyle bir kabaca karıştırıyorum. Ve toplamda 1,5 en fazla 2 su bardağı un, ama 2 su bardağı olmuyor. 1,5 su bardağı artı 1 dolu yemek kaşığı un. Tam denk düştü sevgili arkadaşlarım. Lütfen bunu dikkatli ekleyin. 1,5 su bardağını bir ekleyin. Sonra duruma göre takviye yapabilirsiniz. Kurabiyemizin kıvamı bu şekilde olacak. Orta yumuşaklıkta ne diyoruz hep, fıstık gibi şahane bir pürüzsüz bir kurabiyemiz hazır. Bu arada kurabiye hamurunu yoğurdum. Şöyle bir size gösteriyorum kıvamını. Bunu bir kenara alalım. Biz bunu yoğurana kadar ilk kurabiyemiz fırından çıktı. Yani size anlatamam. Çatlaklığın güzelliğine bakar mısınız? Ne bir yayıldı ne bir formunu bozdu. Bakar mısınız sevgili arkadaşlarım? Yani İtalya'da bile bu kadar güzelini yiyemezsiniz. Çünkü ben Milano'da yemiştim. Övünmek gibi olmasın, benim yaptığım daha güzel oldu. Hemen kurabiyeleri şöyle bir tel alıyorum terlememesi için ve tekrar az önce yoğurduğumuz hamurumuza şekil vermeye başlayalım. Yine bir önceki kurabiyede kullandığım yağlı kağıdı gördüğünüz gibi zaten belli. O yağlı kağıdı o tepsiden aldım.
Onun içerisine yoğurmuş olduğumuz hamurun yarısını ekleyip üzerine katlayarak açalım. Niye böyle yapıyoruz? Hem tezgaha yapışmıyor, hem oklavanıza yapışmıyor. Hem de bir yağlı kağıt var zaten. Tepside kullanmıştık. Bakın üzerine kapatın, oklavayla açın. Yaklaşık yarım santim diyebilirim kalınlığı. Oldukça oval açmaya çabalayın, yani uzunlamasına. Bu şekilde açtım. Şimdi sevgili arkadaşlarım, ben üzerine susam serpiyorum. Siz isterseniz fındık, fıstık, ceviz serpin. Nasıl isterseniz. Ama susam çok böyle orijinal bir görüntü sağlıyor ve ekstra bir de lezzet katıyor. Her tarafına boş yer kalmayacak şekilde susamı serptim. Tekrar kapatıp oklavayla 1-2 defa gidiyorum. Bunu yapmamın sebebi hani susamlar hamura yapışmış olsun. Hani bir piştikten sonra dökülmemesi için. Hani yumurta sarısı veya akı sürmedik ya tutucu olarak. Ne yaptık? Susamları hamura gömdük. Bir tane kahve fincanı kullanıyorum. İsterseniz bir su bardağı da kullanabilirsiniz. Sadece küçük olmasın. Ağzı biraz geniş olsun. Çünkü kurabiyelerimiz böyle kocaman aylar olmasını istiyoruz. O havalı bir görünüm oluyor. Bakın şöyle göstereyim. Yaklaşık bir 9 santim çapında diyebilirim. Ben kurabiyelerin böyle tabakta büyük büyük durması bana çok güzel gelir her zaman. Çok hoşuma gider. Kukileri de öyle. 10 santimlik kukilere bayılıyorum. Ama böyle minik minik kukiler o kadar hoş durmuyor. Ama tarçınlı kurabiye de bilye bilye güzel oluyor. Artık size bırakıyorum, nasıl istersiniz. Kalan hamuru da yine aynı hamurun içine biraz susam serperek aynı şekilde şekil veriyorum. Hemen minik bir açıklama yapayım sevgili arkadaşlarım. Ben elimden geldiğince 2 yumurta akı kullandığınız bir tarifin hemen akabinde kalan 2 yumurta sarısıyla da hemen bunu yapabilirsiniz. Çünkü fırın yandı, sıcak. 2 yumurta sarınız var. Hemen onunla da bir kurabiye yapın. Ne oluyor? Bir taşla 2 kuş vuruyoruz. O yüzden bu tarz videoları yapıyorum. Çünkü ben yıllar önce YouTube'da izlediğimde hep derdim. Kalan 4 yumurta akı ne olacak? Kalan 4 yumurta sarısı ne olacak? Dedim benim kanalımda hiçbir şey elimden geldiğince sizi düşündürmüyorum. Kalan yumurta sarısıyla da aslında bu yumurta sarısıyla yapılan kurabiye, onu da hemen açıklayayım. Avrupa'da bütün Avrupalılar da aslında Noel zamanı kurabiye yaparlar. Bu aslında sadece yumurta sarısıyla yapılan özel bir kurabiyedir. Aroması, lezzeti klasik kurabiyelere benzemez diyebilirim, tek kelimeyle bomba. Yani çok şahane bir kıvamı var. Lezzeti çok farklı. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bütün hepsini bitirdim. Kalan hamuru da böyle 3 tane elimle hep kalır ya kurabiye hamurundan. Onları da silindir yaparak tepsiye diziyorum. Vermiş olduğum bu tariften tam bir tepsi kurabiyemiz, susamlı ay kurabiyemiz çıktı. Önceden ısınmış alt üst ayar 170 derece fırında 30 dakika pişmeye gönderiyorum. Biraz böyle güzelce pembeleşsin, kızarsın. İçinde tereyağı olunca biraz kızarmasına müsaade edin. Çok lezzetli oluyor. Görünüşüne bakar mısınız sevgili arkadaşlarım? Ben işimi çok severek yapıyorum. Bir sunum yaptığınızda da istiyorum ki her şeyin en güzelini yapın. Bu kurabiyeyi tabağa getirdiğinizde zaten hazır aldınız sanacaklar. Çok çok güzel kıvamıyla, her şeyiyle. Gördüğünüz gibi ne bir dağıldı ne bir yayıldı, hiçbir şey yok. Ve kurabiyelerimiz sunum için hazır. Bugün sizlere İtalyanların meşhur morbidi kurabiyesini hazırladım. Morbididen 2 tane yumurta sarımız kaldı. Onu da Avrupa mutfağında çok bilindik yumurta sarısıyla yapılan Noel kurabiyesinden hazırladım. Hemen doku testine geçiyorum. 2 yumurta sarımızla yaptığımız susamlı ay kurabiye diyorum ben. Şöyle size göstereyim sevgili arkadaşlarım. Hiçbir şey yok. Çatlama, patlama, formunu bozma. İç kıvamına da bakabilirsiniz. Kabartma tozu kullanmadık. Özellikle tekrar bildireyim. Ben bunu çok beğendiğim için bir de şöyle yapmak istedim, size göstermek istedim. Yani sunumu bile mükemmel. Lezzeti, iç dokusu, her şeyi şahane bir kurabiye oldu. Ve bu İtalyanların çok meşhur bir kurabiyesidir. Bunu birçok şeyle yapabilirsiniz. Videonun başında anlattım ama atlayanlar olmuşsa cevizle, fındıkla, badem içiyle, fıstıkla, Hindistan ceviziyle bile yapılıyor. Çok güzel ve lezzetli bir kurabiyedir. Bu kurabiyede en çok hoşuma giden orijinal görünümü.
Sevgili arkadaşlarım, bugün 2 yumurtayla 2 farklı kurabiye yaptım sizlere. Sizler de yaptığınızda umarım beğenirsiniz. Şimdiden yapacak herkese afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.